Merhabalar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde olan malzemeleri kullanarak hazırlayabileceğiniz kahvaltılık sürülebilir bu görmüş olduğunuz çikolatanın yapımını göreceğiz. Yapımı çok basit, çok sağlıklı. Çocuklar Nutella'yı çok seviyorlar ama ne kadar sağlıklı bilmiyoruz. Bugün evde yapıyoruz. Gerçekten denedik ve çok güzel sonuç aldık. İster ekmeğin üzerine, isterseniz de krep yapıp içine sürüp kahvaltıda yanında da soğuk bir sütle çocuklara hazırlayabilirsiniz. Şimdi nasıl hazırladık? Buyurun yapımını görelim. Burada 350 gram kadar kavrulmuş taze fındık var. Fındıkları küçük bir rondonun içine alıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve sıvı bir kıvam alana kadar yaklaşık 5 dakika kadar ara ara kontrol ederek fındıkları eziyoruz. Şöyle bir spatula ile içine aktarıp tekrar güzelce fındıkları eziyoruz. Çok kısa süre içinde fındık kendi öz yağını bırakacaktır. Sıvı bir hal alacaktır. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş yağını bırakmaya başladı. Şöyle bir defa daha karıştıralım. Şöyle yaklaşık 1 dakika kadar. Daha karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi sıvı bir hal aldı. Dilerseniz daha da çok karıştırabilirsiniz. Daha da pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Ama bu yeterli. Bu kıvam. Şöyle biz biraz daha karıştırdık. Evet, istediğim kıvam bu. Gördüğünüz gibi çok rahat akıyor. Çok akışkan bir kıvam aldı. Şu anda içinde hiçbir malzeme yoktu. Ben 1 yemek kaşığı kakao kullandım. 1 yemek kaşığı kadar süt kullandım. Renginin biraz daha açık olmasını istiyorsanız yarım yemek kaşığı kakao kullanmanızı öneririm. 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Şekerinin miktarını size bırakıyorum. Dilerseniz şekersiz de hazırlayabilirsiniz veya şekerin miktarını arttırabilirsiniz. Orasını tamamen size bırakıyorum. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar da doğal organik bal kullanıyorum. Petek balı olabilir, süzme bal olabilir. Fark etmez. Zaten çekilecek. Şu anda yine tekrardan karıştıracağız. İçinde kaybolacak. Çocuklar şekerli vanilin de eklemek istedi. Daha güzel kokusu geliyormuş diye. Bir pakette şekerli vanilin ekleyerek tekrar güzelce özleşene kadar karıştırdık. Evet, kıvamı tam istediğim gibi. Eğer kıvamı çok katı olursa içine biraz daha şöyle 1-2 yemek kaşığı süt, 1-2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyerek tekrar akışkan bir kıvam haline gelene kadar karıştırabilirsiniz. Ama bizimkinin kıvamı tam yerinde olmuş. Artık gerek duymadık. Evet, Nutella kavanozumuza
aktardık. Birazı arttı. Onu da zaten hemen tüketeceğimiz için küçük bir kabın içine alıyoruz. İster kavanozda saklayın. Eğer hemen tüketeceksiniz de şöyle küçük bir kahvaltılık tabağın içine alıyoruz. Sabahleyin taze ekmeğin üzerine sürüp yemesi gerçekten çok lezzetli oluyor. Bizim evdeki çocuklar çok seviyorlar. Çok fazla tükettikleri için anneleri artık korkmaya başladı. Hazırların içindeki şeker gerçek şeker bile olmayabilir. Ne yediğimizi bilmiyoruz. O yüzden böyle bu şekilde evinizde kendiniz çocuklara hazırlayabilirsiniz. İnanın orijinal Nutella'dan çok daha lezzetli oldu. Çok tok bir lezzeti var. Aşırı derecede lezzetli. Gerçekten öneriyorum. Bizim evdeki çocuklar biri taze ekmeğin üzerinde sürerek yemeyi seviyor. Diğeri de krep yapıp içinde muz ve Nutella sürerek o şekilde rulo yapıp evde buna sushi yapıyorum anneanne diyor. Sushi gibi yapıp sarıp o şekilde yemeyi çok seviyor. Gerçekten denemenizi öneririm. Buraya kadar da izlediyseniz ve videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basıp abone değilsiniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. İzlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyet olsun.